Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Viktor Korchnoi ile Raşit Necmettinov arasında 1957 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Oyunumuza geçmeden önce analizlerden memnunsanız like atmayı, öneri olabilir, eleştiri olabilir. Her türlü yorumları okuyorum zaten. Varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve de içeriklerden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz analizimize başlayalım. Viktor Korchnoi beyazlarda, Necmettinov da siyahlarda. Bakalım bu iki sevdiğim oyuncu nasıl bir maç ortaya çıkarmış. Ben de sizlerle birlikte incelemeyi çok istiyordum. Şimdi isterseniz başlayalım. D4, at F6, C4, G6 oynandı. At F3, 1 G7. Necmettinov gayet sakin bir şekilde rokunu atacak ve devam edecek. Peki bakalım şimdi Korchnoi nasıl devam edecek? G3 ile devam etti. Gayet iyi. Kısa roktan sonra fil G2, D6 ve burada kısa rok hamlesini yaptıktan sonra Korchnoi ve aslında benim de sevdiğim, yani Necmettinov'un tarzı demeyelim de nasıl diyelim buna? Şöyle anlatabiliriz. Hani oynanması gereken hamle zaten at B D7 hamlesidir. Ben de bu hamleyi oynamayı seviyorum. Her ne kadar fili burada bir şekilde kıstırdığınızı, yani kapattığınızı düşünseniz de at B D7 bence önemli bir hamle. Peki at C3 hamlesinden sonra Necmettinov E5'e devam ediyor. Buna karşılık Korchnoi E4'te yanıt verdiğinde, yani bir karşı piyon sürüşü yaptığında ise burada C6 yanıtını alıyoruz Necmettinov tarafından. Şimdi baktığımızda Necmettinov'u karşımıza almak pek hoş bir durum değil. Ben Necmettinov'u da çok severim ama burada maalesef bir seçim yapmak zorunda kaldım. Şimdi Necmettinov'u karşımıza aldığımız için burada ona da bir şey yapacağım ve Korchnoi da tabii ki bir eleştiri yapacağım. Burada C6 hamlesinden sonra benim gözüme çarpan iki hamle oldu. Vezir C2 hamlesi ve fil E3 hamlesi acaba yapılabilir mi diye düşündüm. Korchnoi burada farklı bir düşünceye kapılmış gibi gözüküyor. 2. Neden vezir C2 ya da fil E3 diyorum? Fil E3 filimizi geliştirmek ve de piyonumuzu ileri safhalarda bir şekilde koruyabilmek adına önemli. Vezir C2'de yine vezirimizi geliştirip yine E4 üzerinde sürekli olmamak koşuluyla E4 piyonuna bir savunma sağlayabilir. Peki burada Korchnoi nasıl devam ediyor? H3 ile devam ediyor. Peki olabilir. Yani burada farklı bir düşünce sahip olabilir Korchnoi. Çünkü G4 karesinin savunmasını, yani G4'ü tutmak bence de önemli. Bunu bir şekilde zaten büyük ustalar daha net bir şekilde görür. Şimdi Necmettinov vezir B6 oynadıktan sonra D5, at C5 ve vezir C2 hamlesi geldi. Bahsettiğim hamlelerden file 3 ya da vezir C2 demiştim ya. Vezir C2 hamlesi oynandı. Gayet güzel. E4'e bir savunma sağlandı. Yani bir koruyan taş getirdik. Özür diliyorum. Vezir C2 yaptıktan sonra bir de B2'yi koruyoruz. Burada şimdi vezire savunma taşı olarak yükleniyor olsak da bu durum geçici bir durum olacak. O sebeple vezir C2 hamlesinin ben zaten normal iyi bir hamle olduğunu düşünüyordum. Peki Korchnoi bu hamleyi yaptıktan sonra Necmettinov nasıl bir yanıt vermiş? CD5 oynamış. CD5'ten sonra fil D7 oynandı ve fil E3 hamlesi geldi. Gayet güzel. Bizim söylediklerimizi büyük ustalar daha sonra acelesi olmadan, yani artık taşımızı geliştirebileceğimiz bir konum oluştuğunda oynadıkları için benim için rahat, yani oynadıkları için. Peki şimdi kale A C8'den sonra at D2 oynandı. Dediğim gibi E4'ü korumaya, piyonun savunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü veziri zaten buradan bir şekilde şey yapacağız. Bu piyona bağlı olmaktan kurtarmalıyız. Kurtaracağız hatta. O yüzden at D2'ni ben at D2 hamlesini mantıklı buluyorum. Peki Necmettinov vezir A6 oynadı ve vezir A6'ya kesinlikle anlam veremedim ama burada Korchnoi aslında hata demeyelim ama biraz konumun gereği ufak hatalı bir hamle yapıyor. Burada oynamanız gereken hamle normalde A4 hamlesi olmalı.
Ama burada Korşun'u kale FC1 hamlesi oynuyor. Pekala. Necmettinov nasıl bir yanıt vermiş? Dikkat edin. Şimdi bahsettiğim A4 hamlesi neden yapmalıydık diye aslında burada bir sorgulatıyor kendimizi. Çünkü B5 hamlesi çok kuvvetli bir hamle. Burada A4 yapsaydınız bu B5 bu kadar etkili bir hamle olmayacaktı. Peki fil F1'den sonra vezir B7 oynanıyor ve B4 hamlesi geliyor. Bu hamleye çok fazla yorum getirmek istemiyorum. Çünkü şimdi göstereceğimiz hamleye bir olanak sağlıyor. Bu da at A4 hamlesidir. At A4 hamlesi gerçekten atımız köşede olsa da bir şekilde buralarda tehlike oluşturabilecek bir taş olduğu için ben bu hamleye izin verilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Peki nasıl devam edebiliriz? Oynamamız gereken tek bir hamleye odaklanarak yani oynamalıyız burada. Bu hamle nedir? Vezir D3 hamlesidir. Vezir D3 hamlesi oynayabileceğiniz en iyi hamlelerden sadece bir tanesi. En iyi oynayabileceğiniz hamle budur diyerek yani başka hamle düşünemezsiniz. Vezir B3 düşünebilirsiniz ama Vezir B3 açıkçası çok da iç açıcı bir hamleye benzemiyor. O yüzden Vezir D3 hamlesi daha kuvvetli bir hamle diye düşünüyorum. Peki at C3, kale C3, kale C3 ve Vezir C3 hamlesinden sonra kale C8 oynandı. Ve tekrardan Vezir D3 oynandı da konuma bakıyorum. Necmettinov geri bir hani konumda kaldı. Konumsal olarak biraz sıkıntılı bir durumda kaldı ama burada şimdi Necmettinov'un yaptığı at E8 hamlesi çok kritik bir hamle bence. Çünkü burada verebileceğiniz en kuvvetli yanıtı vermezseniz konum tekrardan daha deminki durumuna biraz eşitliğe yakın bir duruma gelecek. Ama burada Korşunoy çok güzel bir hamle oynuyor ve tek doğru hamleyi buluyor aslında. Buradaki hamlesi at B3 hamlesi. At B3 hamlesinden sonra şimdi şöyle bir şey sorabilirsiniz. Bu adam neden atını E8'e çekti? Çünkü arkadaşlar buradaki fikir F5 sürme. Yani piyonumuzu artık F5'e sürelim ki bir şekilde merkezde oyunlar döndürelim mantığıyla yaklaşıyor Necmettinov aslında. Ee, Maalesef bilgisayara göre de bana göre de ben F5'i yani sürmek konusunda biraz kararsızım. Ben hiçbir zaman oyunlarımda F5 böyle cesurca sürmeye yanaşmıyorum. Çünkü bir takım sıkıntılar doğuruyor. Şahınızın çaprazında zayıflık oluşturduğu için yani agresif oyuncular için okey yapabilirsiniz ama agresif olmayan, savunma tarzı olan oyuncular için bu F5 hamlesinin ben sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Ve maalesef ki Necmettin da zaten biliyorsunuz agresif bir stile sahip ve F5 oynuyor. Peki at A5 hamlesinden sonra şimdi F4 oynandığında vezir B3 oynandı. Vezir C7 ve at C6 hamlesinden sonra A6, at E7, şah H8, at C8, vezir C8 ve kale C1 hamlesinden sonra vezir B7. Konum dikkat ederseniz zaten kalenizi verdikten sonra burada artık beyazlar için çok iyi bir duruma geldi. Necmettinov peki neden hala direniyor diye düşünürseniz hala fil çiftiniz var. Bir şekilde davranabilirsiniz. Tabi Korşnoy'un da burada fil çifti var ama Necmettinov'un oluşturabileceği atak fırsatları var diye düşünüyorum. Tabi değerlendirebilirse. Ve tabi Korşnoy buna müsaade ederse. Peki şimdi baktığımızda Korşnoy nasıl devam edebilir? Baktığımda fil G2 hamlesiyle devam edebilir. Tamam. At F6 oynandı. Fil G5, H6, fil F6, fil F6'dan sonra fil E4 ve fil H3 hamlesinden sonra maalesef Korşnoy burada çok güzel bir hamle yaparak Necmettinov'u aslında maçtan yani maçı terk etmesine sebep oluyor. Peki bu hamle nedir diye sorduğunuzda vezir F3 hamlesinden sonra Necmettinov oyunu terk ediyor. Peki neden terk ediyor? Yani bir şey mi var ki burada biz neyi kaçırıyoruz diye sorabilirsiniz. Burada maalesef çok sıkıntılı bir durum var. Siz şah G7 oynarsanız filinizi korumaya kalkarsanız G4 hamlesiyle filiniz düşüyor. Her halükarda düşecek. Ya da
Örnek veriyorum, ben filmi kaçmak istiyorum D7'ye dediğinizde ise zaten burada daha kötü bir durum var. Çünkü vezir F6'dan sonra hani şah G8 oynamak ne kadar mantıklıdır bilmiyorum ama vezir G6 hamlesinden sonra burada sıkıntılı durumlar oluşuyor ve burada benim görebildiğim başka bir savunma yok gibi. Hani bilgisayarın verdiği bir hamleye odaklanmam gerekirse bir G5 gibi bir hamle öneriyor ama yani burada vezir F8 gibi bir hamle var. Hani o yüzden çok iç açıcı bir durum değil diye düşünüyorum. Evet. Çok da sıkıntılı bir durum ve Necmettin o da bu yüzden terk etti diye düşünüyorum. Umarım umarım yani analizi yapabilmişimdir. Bu iki ustanın oyununu, büyük ustanın oyununu anlatmak biraz zorlu olabilir. Hani tam olarak da anlatamamış olabilirim. Bunun için de kusura bakmayın lütfen. Umarım analizi beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar büyük ustaların oyunlarını özenle sunmaya çalışıyorum. Arada sürçülisan ediyor olabilirim. Bununla dikkat etmeye çalışıyorum. İnsanlık hali bazen kaçabiliyor. Diyerek videomuzu kapatalım. Umarım tekrardan videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Eleştiri olabilir, öneri olabilir, analiz hakkında olabilir. Yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerime memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.